GTA 6'nın oynanışı sızdı ve sızdıran kişinin elinde bildiğiniz GTA 6'nın geliştirme aşamasındaki oynanabilir versiyonu var. Bu olay nereye kadar devam eder veya sonu nereye varır kestirmek zor. Ama size bugün 23 yıl önce yaşanmış olan oyun tarihinin gelmiş gitmiş en büyük sızıntısının ve oyun dünyasında nasıl bir dönüm noktası olduğunun hikayesini anlatacağım. Eğer bugünkü GTA sızıntılarını büyük bir kriz sanıyorsanız arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan dinleyeceğiniz şey koskoca Valve'ı Batman'ın eşiğine getiren gerçek bir kabus. Ben Mahir SR. Videoya hoş geldiniz. 1998 yılında Valve adında çiçeği burnunda bir şirket ilk oyunları Half-Life ile piyasaya çıktı ve oyun dünyasındaki tüm kuralları tek bir hamlede değiştirdi. O zamana kadar FPS oyunları sadece önünüze gelene ateş ettiğiniz yüzeysel yapımlardan ibaretti. Half-Life ise ilk kez hikaye anlatımını, atmosferi ve sinematik sunumu oyun içi mekaniklerle birleştirdi. Oyun bir efsaneye dönüştü, milyonlar sattı ve doğal olarak herkesin aklına tek bir soru belirdi: devamı ne zaman gelecek? Tüm dünya Half-Life 2'yi bekliyordu ancak Valve cephesinde derin bir sessizlik hakimdi. Yıllar geçiyor, dedikodular artıyor ama şirketten bir açıklama dahi gelmiyordu. Gabe Newell ve ekibi arkada devasa bir risk almıştı. Sadece yeni bir oyun yapmıyorlar. Fizik kurallarının, grafiklerin ve yapay zekanın sınırlarını zorlayacak Source Engine adında yepyeni bir oyun motoru geliştiriyorlardı. Ve beklenen an nihayet geldi. Ekranda gösterilen Half-Life 2 demosu o dönem görüp görebileceğiniz her şeyin fersah fersah ötesindeydi. Bir nesneyi havada tutup fırlatan Gravity Gun, eşyaların ağırlığına göre hareket eden fizik efektleri, karakterlerin yüz ifadeleri. Show bittiğinde insanlar büyülenmişti. Gabe Newell sahnede o tarihi cümleyi kurdu: oyun neredeyse bitti. Bu yılın sonunda 30 Eylül 2003'te raflarda olacak. Tüm dünya bayram ediyordu. Ama o sahnede kimsenin bilmediği, Gabe Newell'ın da asla itiraf edemediği karanlık bir gerçek vardı. Gabe yalan söylüyordu. Şirket içindeki durum tam anlamıyla bir kaostu. Gösterilen demo özel olarak hazırlanmış, arkası boş bir illüzyondan ibaretti. Oyun motoru sürekli çöküyor, fizik kodları birbirini yiyor ve hikaye akışı bir türlü oturmuyordu. Valve üzerindeki beklenti baskısı o kadar devasaydı ki tarihi ertelemek şirket için finansal ve prestij açısından tam bir felaket demekti. Gabe Newell ekibini gece gündüz çalıştırıyor, krizi dışarıya hissettirmeden çözmeye çalışıyordu. İşte tam bu kargaşanın, bu devasa baskının ve gizliliğin ortasında Almanya'nın küçük bir kasabasında odasında oturan 18 yaşındaki bir genç, Valve'ın sunucularına giden kapının aralık olduğunu fark etti. Şirket kendi içindeki yangını söndürmeye çalışırken dışarıdan gelen o sessiz tehdidin yaklaşmakta olduğundan tamamen habersizdi. Bu 18 yaşındaki gencin adı Axel Gembey'di. Axel kötü niyetli, şirketleri batırmak isteyen profesyonel bir siber korsan değildi. O sadece asosyal, günlerinin tamamını bilgisayar başına geçiren ve Half-Life hayranlığı takıntı boyutuna varmış sıradan bir gençti. Tek bir arzusu vardı: dünyadaki herkesten önce Half-Life 2'yi görebilmek ve o büyülü dünyaya herkesten önce adım atabilmek. 2003 yılının ortalarında Axel Valve'ın ağ altyapısını taramaya başladı. Amacı aslında çok basitti: bir açık bulup bulamayacağını görmek, ve buldu da. Valve'ın ağında son derece amatörce bırakılmış bir güvenlik açığı vardı. Şirketin dışarıya açık sunucularından biri kötü amaçlı yazılımlara karşı tamamen korumasız durumdaydı. Axel geliştirdiği özel bir Trojan yazılımını bu açık üzerinden Valve'ın iç ağına sızdırdı. İlk başta kendi bile inanamadı. Artık Valve'ın kalbindeydi. Axel Valve sunucularında adeta bir dijital hayalet gibi geziniyor, çalışanların e-postalarını okuyor, oyunun tasarım dokümanlarını inceliyor ve geliştirme aşamasındaki ekran görüntülerini kendi bilgisayarına indiriyordu. Valve içindeki o devasa krizden, oyunun yetişmediğinden ve Gabe Newell'ın çaresizliğinden ilk haberdar olan kişi dışarıdan bir gençti. Ancak Axel için sadece e-postaları okumak yetmemeye başladı. Takıntısı kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Oyunun ana kaynak kodlarına, yani Half-Life 2'nin ruhuna ulaşmak istiyordu. Nihayet 2003'ün Eylül ayında Valve'ın kaynak kodlarının tutulduğu ana sunucuya sızmayı başardı ve oyunun tüm verilerini kendi bilgisayarına indirdi. Axel'in niyeti bu kodları satmak ya da internete yaymak değildi. O sadece oyunu kendi bilgisayarında çalıştırmak istiyordu. Fakat indirdiği şey çalışan bir oyun değil, darmadağın kod yığınlarıydı. Oyunu tek başına çalıştıramayacağını anlayınca internetten tanıştığı bir başka hacker grubuna kodları gösterdi. Onlardan oyun çalıştırabilmek için yardım isteyecekti. İşte hayatının en büyük hatasını o an yaptı. 2 Ekim 2003. Axel sabah uyandığında internet dünyası adeta alev almıştı. Güvenlik kişilerden biri kodları tutamamış ve internete sızdırmıştı. Half-Life 2'nin kaynak kodları henüz bitmemiş haliyle torrent sitelerinde ve forumlarda elden ele geziyordu. Dünya şoktaydı. Milyonlarca insan oyunu bilgisayarına indirdi ama karşılaştıkları tablo tam bir felaketti. Oyunda grafik dokuları eksikti. Yapay zeka çalışmıyordu. Fizik motoru sürekli çöküyordu. Gabe Newell'ın E3 sahnelerinde şov yaptığı o kusursuz oyunun aslında devasa bir yalan olduğu, oyunun 30 Eylül'e yetişmesinin imkansız olduğu tüm dünyaya ifşa olmuştu. Valve için finansal ve prestij anlamında kıyamet kopmuştu. Şirketin hisseleri, ortaklık görüşmeleri ve geleceği tek bir gecede yerle bir oldu. Milyonlarca dolarlık zarar bir yana, oyunun tüm güvenlik yapısı çöktüğü için projenin sıfırdan ele alınması gerekiyordu. Gabe Newell odasında ekranındaki çökmüş kodlara bakarken şirket tarihinin en büyük yıkımıyla
sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu biliyordu. Şirket batıyordu ve failin kim olduğuna dair ellerinde en ufak bir ipucu bile yoktu. Gabe Newell şirket tarihinin en büyük krizini yönetmeye çalışırken inanılmaz bir çaresizlik içindeydi. Ellerinde ne bir ipucu, ne bir IP adresi, ne de sızıntı yapan kişinin kimliğine dair en ufak bir iz yoktu. Gabe o dönem oyun dünyasında daha önce görülmemiş radikal bir hamle yaptı. Şirketin resmi forumlarında halka açık bir mesaj yayınladı. Mesajın başlığı tek bir cümleden oluşuyordu: yardımınıza ihtiyacımız var. Neville Valve topluluğuna ve oyunculara yalvarıyordu: bize bu saldırıyı yapanları bulmamız için yardım edin. Oyun dünyasını seven kimse bunu hak etmedi. Almanya'daki odasında oturan Axel Gembe yarattığı yıkımın boyutunu gördükçe derin bir vicdan azabı ve panik yaşamaya başladı. O Valve'ı batırmak istememişti. Sadece tutkun olduğu oyunu erken görmek istemişti. Kafasında son derece saf, çocukça ve bir o kadar tehlikeli bir düşünce belirdi. Eğer Valve'a ne kadar yetenekli bir yazılımcı olduğunu kanıtlarsa onu affederler ve hatta işe alırlardı. Axel hayatının ikinci ve belki de en büyük hatasını yaptı. Gabe Newell'a doğrudan bir e-posta gönderdi. E-postada aynen şu yazıyordu: saldırıyı ben yaptım ama amacım size zarar vermek değildi. Sunucularınızdaki açığı nasıl bulduğumu ve sistemi nasıl eklediğimi size açıklayabilirim. Valve'ı çok seviyorum ve sizin için çalışmak istiyorum. Gabe Newell e-postayı okuduğunda gözlerine inanamadı. Şirketini batmanın eşiğine getiren kişi kendiliğinden ayağına gelmişti. Newell sinirden çıldırmak üzereydi ama sakin kalmayı başardı. Hemen Amerikan Adalet Bakanlığı ve FBI ile iletişime geçti. FBI yetkilileri Gabe'e net bir talimat verdi: onu oyalayın, güvenini kazanın ve ABD topraklarına çekin. Gabe Newell tarihin en soğukkanlı rolünü oynamaya başladı. Axel'e gayet samimi, sevecen bir yanıt yazdı. Onu hiç suçlamadı. Aksine sistemlerindeki açığı bulduğu için ona teşekkür etti. Yeteneklerini övdü ve onunla çalışmaktan onur duyacaklarını söyledi. Hatta rolü o kadar ileri taşıdı ki Axel ile saatler süren telefon mülakatları yaptı. Şirketin geleceğinden, üzerinde çalışacağı projelerden bahsetti. 18 yaşındaki Axel rüyalarının gerçek olduğunu sanıyordu. Bütün bu mülakatların arkasında FBI ajanlarının her kelimeyi kaydettiğinden, her adımı izlediğinden tamamen habersizdi. Nihayet kapanış hamlesi geldi. Gabe Newell Axel'e resmi bir iş teklifi sundu ve şöyle dedi: seni Seattle'daki merkezimize davet ediyoruz. Uçak biletini alıyoruz ve vize işlemlerini hallediyoruz. Gel ve yeni işine başla. Axel sevinçten havalara uçuyordu. Odasına valizini toplamaya başladı. Rüyalarının şirketi Valve'la çalışmak için Amerika'ya uçacaktı. Ancak bilmediği şey uçaktan indiği an onu bekleyen şeyin sıcak bir karşılama değil, ellerinde kelepçelerle bekleyen onlarca FBI ajanı olduğuydu. Tuzak tıkır tıkır işliyordu. Av kendi ayağıyla avcının kafesine doğru ilerliyordu. Axel bavulunu kapatmış Seattle uçuşu için gün sayıyordu. Hayatının en büyük rüyası gerçekleşmek üzereydi. Ancak hesaba katmadığı çok önemli bir detay vardı. İnternet ağı sadece Amerika'dan ibaret değildi. FBI ve Valve arasındaki gizli yazışmalar Alman Federal Polis tarafından fark edilmişti. Alman yetkililer kendi vatandaşları olan bir gencin ABD istihbarat tarafından operasyonla ülke dışına çıkarılmasını kabul edemezdi. Eğer Axel uçağa binerse hayatının geri kalanını bir Amerikan hapishanesinde geçirecekti. 7 Mayıs 2004 6:00. Axel'in evinin önünde motor sesleri belirdi. Alman özel harekat timleri kapıyı kırarak içeri girdi. Axel yatağından silahların gölgesinde neye uğradığını anlamadan kaldırıldı. Amerika yolculuğu Seattle'da bir ofiste değil, Almanya'da soğuk bir sorgu odasında son bulmuştu. Mahkeme süreci başladığında Axel her şeyi itiraf etti. Mahkeme gencin tutkuyla yaptığı bu hamlenin arkasındaki psikolojik durumu, genç yaşını ve sabıkasız olmasını göz önünde bulundurarak ona 2 yıl tecilli hapis cezası verdi. Axel hapse girmedi ama hayatı tamamen değişti. Peki Valve tarafında ne oldu? Bu devasa sızıntı Half-Life 2'nin tam bir yıl ertelenmesine neden oldu. Valve oyunu tamamen baştan elden geçirmek zorunda kaldı. Hikayenin bazı bölümleri kesildi. Güvenlik mimarisi sıfırdan yazıldı. Şirket bu süreçte milyonlarca dolarlık prestij ve doğrudan kayıp yaşadı. Ancak bu felaket oyun dünyasının kaderini baştan yazacak bir devrimin kıvılcımını çaktı. Gabe Newell ve ekibi kutulu oyun satışlarının ve fiziksel kopyaların ne kadar savunmasız olduğunu gördü. Güvenliği sağlamanın, güncellemeleri anında iletmenin ve korsanın önüne geçmenin tek bir yolu vardı: oyunları dijital olarak dağıtmak ve sürekli internete bağlı tutmak. İşte bu devasa kriz Valve'ın o dönem emekleme aşamasında olan projesine tüm gücüyle yüklenmesine neden oldu. O projenin adı şu anda hepimizin de kullanmış olduğu Steam'di. Bugün milyonlarca insanın kullandığı oyun sektörünün merkezine oturan Steam platformu aslında tek bir Alman gencin Valve'ı batırma noktasına getiren o karanlık sızıntısının bir eseri. Günümüzde sızan GTA 6 videoları veya siber saldırılar devasa gürültü koparıyor olabilir ama henüz hiçbiri 2003 yılında tek bir odadan yayılan o sızıntının yanına yaklaşamadı. Çünkü bazı sızıntılar sadece oyunları ifşa eder. Bazıları ise oyun dünyasının geleceğini baştan inşa eder. Bu yaşanan sızıntılar hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarınızı okumayı çok isterim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.